Merhaba, ben Orkun. Konumuz Türkiye'de ve dünyada kayak merkezleri. Evet, kayağa başladınız veya yapıyorsunuz. Nereye gideyim sorusu bu sefer. Hatta ekipmanınızı da aldınız. Her şeyiniz tamam. Bavullar hazırlandı. Bavullar hazırlanmadı tabii, daha karar vermediniz. Düzeltiyorum orayı. Nereye gideceğinize karar vermek aşamasındasınız. İşte eşinizle konuşuyorsunuz, arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Zor bir karar. Burada birkaç şey devreye giriyor. Bir kere ilk verilecek karar, Türkiye'de bir kayak merkezine mi gideceksiniz? Yurt dışında bir kayak merkezine, o da Avrupa oluyor genelde, Amerika çok uzak olduğu için. Yeni Zelanda, Avustralya'yı zaten söylemiyorum. Hani eğer yazın kayak yapma arzunuz yoksa veya Şili'yi, Güney Yarımküre'yi. Burada ayrımlar neler, nelere dikkat etmeniz lazım? Onlardan şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında çok geniş bir konu. Ben bunu birkaç dakikada veya 7-8 dakikada toparlamaya çalışacağım. Şimdi Türkiye ile başlayalım. Türkiye kayak merkezleri ve potansiyel kayak merkezleri açısından olağanüstü zengin bir bölge. Yani Avusturya'yı hep hayretle izleriz. Bir rapor okumuştum bununla ilgili. Avusturya'nın yıllık gelirinin %80'ine yakını dağlar, yaz-kış dağ turizmi ve bunun etkilediği sektörlermiş. Birçok insan dağlık bir bölgede oturup ağlar. Ya ne yapacağız biz bu dağlarda diye. Adamlar bunu alıp dünyaca ünlü Alpler haline getirmiş durumdalar. Tabi beraberinde İsviçreliler ucu dokunan oraya. İşte Dolomitler dediğimiz güney tarafında İtalya. Birazcık Almanya, o Garmisch-Partenkirchen taraflarında. Amerika'da da işte benzer yine Rocky Dağları var. Daha yüksek. Bizim aslında baktığınızda Türkiye'ye çok fazla dağımız var. Türkiye dağ açısından son derece zengin bir ülke. Özellikle kuzeydeki Kaçkarlar mesela olağanüstü ama hiçbir şekilde kullanılmıyor. Bu anlamda en azından kayak snowboard anlamında kullanılmıyor. Aslında müthiş potansiyele sahip. Orada bildiğim kadarıyla hala devam ediyor mu bilmiyorum. İsviçreli bir firmanın yaptığı heliskiing vardı ki 4000 metreye kadar insanları bırakıyordu helikopterlerle. Ama genelde müşterisinin %99'u diyebilirim belki yabancıydı zaten. Dünyanın her yerinden geliyorlardı, kayıyorlardı. Ama bu tabii bizim alternatiflerimiz, şu an konuştuğumuz alternatifler içinde değil. O yüzden şimdi Türkiye'nin çok potansiyel olarak zengin olduğunu biliyoruz. Ama sınırlı sayıda kayak merkezimiz var ve bu kayak merkezlerimizde sınırlı imkanlara sahip. Nerede imkanlara sahip? Oraya geleceğim. Pist uzunluğu anlamında, kasaba anlamında sınırlı imkanlara sahip. Ama bizim ve bize çok yakın. Avantajı bu. Fiyat anlamında da son derece avantajlı. Oraya da geleceğim. Öyle bir Avrupa ile kıyaslamalarda bir haksızlık oluyor Türkiye'deki kayak merkezlerine ve otellere. Ondan da şöyle bir bahsedeceğim. Şimdi Türkiye'de baktığınız zaman kayak dediğiniz zaman ilk akla Uludağ gelir. Bir de Kartalkaya gelir. Çok da doğaldır. Çünkü gerçekten de Türkiye'nin en önemli iki kayak merkezi bunlar. Sonra Erzurum Palandöken diyebiliriz. Erzurum Palandöken neden genelde pek resme girmiyor? Türkiye'nin daha çok kayak snowboard yapan kitlesi batılı. Daha çok batı şehirlerinde oturuyor. Erzurum Palandöken uzak kalıyor ve insanlar şunu diyebiliyorlar ve haklı da oluyorlar aslında. Ya ben İstanbul'dan uçağa bineceksem 1 saat 15 dakika 20 dakika uçacağıma o zaman Bulgaristan'a Broves'te giderim, Pamparova'ya da giderim. Avusturya 2 saat Avusturya'ya inerim, orada Zölden'e giderim, Kitzbühel'e giderim, Innsbruck'a giderim. Almanya, Münih'e inerim, Münih'ten trenle kalkarım, Garmisch'e giderim, yine Avusturya'ya geçerim, İsviçre'ye getiririm, Zermatt'a. Yani alternatifler çok değişiyor ama Kartalkaya ve Uludağ dediğiniz zaman bu kayak merkezleri özellikle en büyük iki şehirden, İstanbul'dan ve Ankara'dan arabayla ulaşım mesafesinde. İstanbul'un çok yakınında Kartepe diye küçük bir merkez var. Fakat burası alçak olduğu için genelde kar sorunu yaşayabiliyor. Bu yüzden 1,5 saat mesafede olmasına rağmen İstanbul'da çok popüler olamadı. Ama özellikle hafta içi, hafta sonu değil, hafta içi orayı da bir gidip görmenizi tavsiye ederim. Müthiş bir doğası var. Alçak olduğu için çam ormanı içinde kayak yapıyorsunuz. Mekanik tesisler anlamında zayıf ama ortam olarak çok güzel. Uludağ'a geldiğimizde, Uludağ'da bir kasabamız var. Bu kasabanın avantajları var. Yani bir kayak kasabasına sahip Uludağ, dağların ortasında. O yüzden akşam otelinizden çıkıp dolaşabiliyorsunuz, bir yürüyüş yapabiliyorsunuz, diğer otellere gidebiliyorsunuz, mağazalara gidebiliyorsunuz. Birinci bölge ve ikinci bölge olarak ikiye ayrılmış durumda. İkinci bölge ile birinci bölge arasını genelde araçla yapmak zorunda kalıyorsunuz.
Ama pist anlamında ikinci bölge ve birinci bölge artık birleşti zaten. Bütün dağda kayabiliyorsunuz. Tek bir ski pasla, eskiden öyle değildi. Her pistte ayrı bir pas almanız gerekiyordu ki bu çok büyük bir sorundu. Allah'tan onu aştılar. İki bölgeyi birleştirdiğiniz zaman şu anda Uludağ Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. Pistler anlamında ve kayak kasabası anlamında. Önemli diğer kasabamız neydi? Kasaba tam denemez, dağımız diyelim. Kartalkaya. Kartalkaya'da Dorukkaya ve Palazzo ve Golden Key diye 3 tane otelin olduğu ve onların kullandığı pistler olarak dağa geldiğinizde, ilk araçla çıktığınızda sağ tarafı diyelim yamacı dağın, Köroğlu Dağları'nda, Bolu'dan çıkıyorsunuz. Sol tarafınızda da Kartal Otel ve Grand Kartal'ın olduğu bir kasaba da denemez, kayak merkezi. Fakat bu ikisi, iki bölüm birbirinden ayrı olduğu için bir kasaba havası oluşamıyor ne yazık ki. Pistler arasında geçiş olmadığı için iki tane farklı kayak merkeziymiş gibi davranıyorlar. Aslında birleştirseler büyük ihtimalle Türkiye'nin tartışmasız en önemli kayak merkezi haline gelecekler ve Avrupa'daki birçok orta çaplı kayak merkezine de kafa tutacaklar. O yüzden ben kendilerine buradan onu da önermiş olayım. Biliyorlar mavi, defalarca suratlarına söyledim. İnşallah bir gün Kartalkaya'yı birleşmiş olarak hem Dorukkaya'nın pistleri hem Kartalkaya'nın pistleri bir gün görürüz. Şimdi Avrupa ile kıyaslamamız gerektiğinde kalkıp da Kartalkaya ve Uludağ diyelim özellikle bu ikisini. Çünkü İstanbullu ve Ankaralı kayakçı ve snowboardçunun kıyaslayacağı oluyor. Uludağ ve Kartalkaya'ya mı gideyim yoksa Avrupa'ya mı gideyim? Şimdi bakın bu çok adil ve doğru bir kıyaslama değil. Çünkü tabii ki Avrupa, yani Avusturya kayak üzerine kurulmuş bir ülke. Aklınızın hayalinizin almayacağı imkanlar, kayak kasabaları. Başlıyorsunuz mesela Münih'te iniyorsunuz, işte Innsbruck'tan geçiyorsunuz, arka arkaya zaten yüzlerce neredeyse, yani abartmıyorum şu anda bu arada yüzlerce derken, kayak merkezi var. Bazıları çok küçük, bazıları çok büyük. Neredeyse her köyde bir tane mekanik tesis var. Ama bunlardan bazıları glacier dediğimiz buzul seviyesinde, yani 3000 metrenin üzerinde, işte Zölden gibi, Kaprun gibi veya Fransa'da işte Tin, Val d'Isère bölgesi, Espeskili dediğimiz bölge, işte Meribeli, Courchevel'i, hepsi o bölgede zaten. Daha çok Lyon'dan ve Cenevre'den gidiyorsunuz. Bunlar çok dev kayak merkezleri. Biraz önce söylemeyi unuttum. Çok önemli. Erciyes'i söylemeyi unuttum. Kayserililer buna çok darılmasınlar. Hakikaten atladım çünkü doğaçlama konuşuyorum şu anda. Erciyes, Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dağa inanılmaz bir yatırım yapıldı. Erciyes biliyorsunuz volkanik bir dağ. O yüzden en büyük handikapı ağaç olmaması. O yüzden kar durması anlamında sorunlar yaşayabiliyor, rüzgar götürebiliyor. Fakat 3400 metreye, yani Avrupa'da birkaç yerde görürsünüz bakın bunu. Biraz önce saydığım buzullarda görürsünüz. Toplam 10 noktadır belki. 3400 metreye 2 tane mekanik tesis çıkıyor. Ve bu mekanik tesislerin hepsi birkaç yüz milyon dolar ve belki daha fazla, rakama ben hakim değilim ama çok büyük yatırımlarla yapıldı ve yeni yapıldı hepsi Erciyes AŞ tarafından. Şu anda orada da birinci bir bölge var. Eski, daha eskimiş artık bir bölge orası. Kafesi, restoranı, oteli. Bir de Magna Otel yapıldı öbür tarafa. Yeni bölge olarak konumlandırılıyor orası ve oraya da bir kasaba yapılması planlanıyor. Magna Otel özellikle muhteşem bir otel. Tavsiye ediyorum. Snowmaking var, yani kar yapıyorlar aynı zamanda. Kar yağmasa bile kar yapma makineleri var her yerde, bütün dağ donatılmış. Ve arkadaşlar şu anda 110 kilometre pist var. Yani bu Kartalkaya ve Uludağ'ın neredeyse toplamına eşit. Pist var 110 kilometre. Bunu 200 kilometreye çıkaracaklarını söylüyorlar. Erciyes'i muhakkak görmenizi tavsiye ediyorum. Avrupa'ya geri dönüyorum. Fransa, Avusturya, biraz da İsviçre diyelim. Türkler tarafından en çok tercih edilen ülkeler. Çok da haklılar bu konuda tercih edilmekte. Türkiye ile kıyasladığımızda pist uzunlukları inanılmaz. Yani mesela bir Espeskili dediğimiz o Val d'Isère, Tin, o bölgede sadece 300, 500, bazen 600 kilometre pist uzunluğundan yüzlerce mekanik tesisten bahsediyoruz. Milyar dolarlık yatırımlardan bahsediyoruz. O yüzden onu birebir burayla kıyaslamak doğru olmaz. Ama benim tanıdığım birçok kayakçı şunu yapıyor. Hafta sonu tatillerini genelde Türkiye'deki kayak merkezlerine, yani 2 gün, 3 gün, 4 gün Türkiye'de geçiriyor. Avrupa'ya muhakkak sezonda bir kere, bir haftalık, bu sömestr çocuğu varsa, çocuğunuz yoksa sömestr dışı Avrupa'ya bir haftalık kayak tatili yapıyor. Benim de genelde tavsiyem bu olacaktır. Türkiye'de çünkü artık o kadar yakın ki hepsi birbirine. Günübirlik bile pazar sabahı çıkıp akşam gelebilirsiniz. Cumartesi sabahı çıkıp pazar akşam gelebilirsiniz. Türkiye'de yapın kayak tatilinizi, kısa, daha sık sık.
Avrupa'ya da en azından senede bir hafta olmak üzere gidin. O kayak kasabasının ambiyansını, süslemesini muhakkak yaşayın. Pistleri, o ortamı, o mekanik tesisleri, o organizasyonu gözünüzle görün. Hayran kalın. Umuyorum ki Türkiye'de de bu tarz kayak merkezleri gelecekte olacak. Gerekli yatırımlar yapılacak. Buna şu an öncülük eden yer Erciyes. Umuyorum devamını getirir, doğru şeyleri yapar. Son olarak söylemek istediğim, şu kıyaslamayı lütfen yapmayın. Bu adil değil ve yanlış. Cumartesi günü Kartalkaya'dan, Doruk Otel'den fiyat alıp bir haftalık pazartesi günü de içinde olan, hafta içi de içinde olan bir Avusturya otelinin fiyatıyla bunu kıyaslamayın. Bu elma değil. Toplam 8 tane hafta sonu var Türkiye'deki bir kayak otelinin. Onun bir tane cumartesi gününü gidip isteyip adamlardan orada kalkıp bir haftalık paket aldığınızda bir haftanın 7'ye bölüp o geceyi orayla kıyaslamak bir adil değil. 2. Türkiye'deki kayak otellerinin neredeyse hepsi size kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği ve ski pası birlikte veriyor. Avusturya'da veya Fransa'da kıyasladığınız otel sadece oda ve kahvaltı veriyor. Öğlen yemeğini ve akşam yemeğini dışarıda yiyeceksiniz. Ski pasa da günlük 50, 60 bazen 70 euro İsviçre'de çıkan fiyatlar var. Üstüne para ödeyeceksiniz. O yüzden elma bir kıyaslama değildir. Çok yapılır. Bence adaletsiz. Ben otelci değilim, yanlış anlaşılmasın ama adaletsizdir. Siz Türkiye'deki fiyatınızı hesaplayın. Buna rağmen kalkın, bakın söylüyorum. Avusturya varsa bütçeniz, Avusturya kalkın kayağa gidin. Ama böyle bir kıyaslama yapmayın. Genel söyleyeceklerim bunlar. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.